Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1 saatte ve sadece parmaklarınızla örebileceğiniz atkı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Ve videonun girişinde görmüş olduğunuz mankenin üzerindeki atkının genişliği 20 santimetre, uzunluğu 210 santimetredir. Sizler tercihinize bağlı olarak ilmek sayısını artırabilir ve farklı uzunluklarda, genişliklerde örebilirsiniz. Ve bu desenden yatak örtüsü, TV battaniyesi, tek kişilik battaniye ya da serin havalarda omzunuza almak için dikdörtgen şal olarak da örebilirsiniz. Atkının yapılışında kullanacağım ipin markası Alize Pufi arkadaşlar. Ve bu atkı için 2 adet ip kullandım. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden atkının detaylı anlatımına başlayalım. Evet arkadaşlar, atkıyı yaparken ben 10 ilmek üzerinden çalıştım. Sizler istediğiniz genişlik kadar ilmek sayısını artırabilirsiniz. Herhangi bir tek sayı ya da çift sayı zorunluluğu yok. İstediğiniz ilmeği kullanabilirsiniz. Şimdi 10 tane ilmeği bu şekilde ayırdım. Şimdi aşağıda bulunan en sonki ilmeği sola doğru çevirdim ve sonra gelen ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçirelim. Şimdi sıranın başına doğru ilerleyeceğiz. Bir sonra gelen ilmeği yine sola doğru çevirdim ve sıradaki ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçirdim ve sıranın başına kadar bütün ilmekleri sola doğru çevirerek devam edeceğiz. Bakın, altta gelen ilmeği tekrar bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve ilk birinci ilmeğe geldik. Bunu da sol tarafa doğru çevirerek sırada gelen ilmeğin içerisinden geçirerek birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Her sırada desen kendisini tekrar edecek ve daima alttaki ilmekleri sola çevirerek üstteki ilmekleri de bu ilmeklerin içerisinden geçireceğiz. Bakın, bu sıranın başındaki ilmek sola doğru çevirdim ve gelen sıradaki ilmeğin bu soldaki çevirmiş olduğum ilmeğin içerisinden geçirdim. Sonraki ilmeğe geçiş yapıyorum ve tekrar sola doğru çevirdim. Gelen sıradaki ilmeği de bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Sıranın sonundaki son ilmeğe geldiğimiz zaman aynı şekilde sola çevirerek yaptık. Şimdi tekrar bir kez daha yapalım ve sıranın başına doğru ilerleyelim. İlmekleri sola çevirerek devam edelim. Ve istediğiniz genişlik olana kadar atkı, battaniye ya da yapmış olduğunuz proje ne ise yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa ulaştıktan sonra artık ilmekleri kapatmaya başlayabiliriz. Ve ilmek kapatmasını yaparken mutlaka sağ taraftayken ve sol tarafa doğru ilerlerken ilmek kapatmasını yapacağız. Şu şekilde bakın, birinci ilmeğin içerisinden bu ilmeği geçirdim. Daima üstteki ilmeğin içerisinden sonra gelen ilmeği geçirerek sıranın başına kadar ya da sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ilmekler kapanmaya başladı. Son bir ilmek kaldı. Bunu da bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bu halkayı aşağı noktadan kesmemiz gerekiyor ki deseni bitirebilelim. Bakın, bu halkanın hemen alt tarafında bir boşluk var arkadaşlar. Bu boşluğun içerisinden keseceğiz. Dikkatli keselim ki desene zarar vermeyelim. Ve burası görmüş olduğunuz gibi açık bir ilmek oldu. Bu ilmeği de arka taraftaki ilmeklerin arasından tığla ya da parmaklarınızla gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, sıranın sonu gayet muntazam oldu. Şimdi burada bakın, sıranın başında ilmek hala bekliyor. Bu ilmeği de üst taraftan keserek aynı şekilde arka taraftan gizleyeceğiz. Bu noktalardan değil, halkanın hemen içinden kestiğiniz zaman bu ilmek görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayrılmış oluyor. Bunu da keserek yine arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyeceğiz.
Evet, başlangıcını ve bitişini de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.